Söze Yar Olmaya hoş geldiniz efendim. Bugün siz sevgili dostlarımızla Söze Yar Olmak'ta yine kıymetli bir misafirimizi hem ağırlayacağız hem onun bilgisinden istifade edeceğiz inşallah. Yol arkadaşlığı yapacağız ve Salı, Çarşamba, Perşembe 17.30'da Söze Yar Olmak'ta misafirlerimize kaçırmayın diye programımıza bir atıfta bulunalım ve Doçent Doktor Vesile Şemşek hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz bulduk. kıymetli hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şeref verdiniz, Allah razı olsun. Önce Hicri yılınızı tebrik edelim ve arkasından yeni bir yaz dönemi akışında siz sevgili dostumuzu, hocamızı stüdyomuzda misafir etmekten memnun olduğumuzu ifade edelim efendim. Teşekkür ederim. Ben de tüm İslam aleminin Hicri yılbaşını kutluyorum, mübarek olsun. Allah bu sene içerisinde huzur, barış, esenlik, bütün mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimize yar ve yardımcısı olsun Rabbim. Bizlerin de aynı zamanda. İnşallah. Sizlere de teşekkür ediyorum bu yoğun zamanda böyle bir konu olunca hemen gelelim dedik. Allah razı olsun hocam. Sevgili dostlar, Söze Yar Olmak'ta evet yeni bir Hicri yıla başlangıç bugün Muharrem'in ilk günü ve mübarek olsun inşallah. 1447 yılı yeni bir başlangıç olsun. Güzelliklere, hayra ve zulme son vermeye, gayrete, şevke inşallah hepsi için dua ediyoruz. Vesile hocam ahilik konusunda çok ciddi çalışmalar yapan, öğrenciler yetiştiren ve bunu aynı zamanda bir irfan kültürü olarak toplumsal hayatımıza da yansıtmaya çalışan gerçekten gayretli bir insan. Yeni bir kitabı yayınlandı. Önce ondan küçücük bahsetmek istiyorum. Türk İslam tarihinde ahilik diye Anadolu'dan dünyaya yayılan irfan mirası ismiyle ve şimdi hocam tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun inşallah. Güzel bir çalışma. Biz de okuyup istifade edeceğiz inşallah ama siz senelerdir bu konuya emek veriyorsunuz. Dünyanıza ilk girdiği zamana dair şöyle bir hatıralarınızı yokladığınızda ne vardı hocam? Akademik bir bilgi mi olarak öğrendiniz yoksa uygulamada şahit olduğunuz bir güzellik miydi? Tarihi bir bilgi çalışma esnasında mı karşınıza çıktı? Bizim Ahi Evran Üniversitemizin temel derslerinden ve zorunlu ders olarak okutulan bir ders ahilik. Bütün fakültelerde sadece ilahiyata özgü değil ve pilot bölge olarak Kırşehir'de yapıldığı için temennimiz tüm Türkiye'deki üniversitelere yayılsın. Çünkü bu bizim irfan mirasımızdır. Sadece Anadolu'da değil tüm Türkiye'mize ve tüm hatta dünyaya yayılan kitaba atıfta da bulundum. Hani Anadolu'da kurulmuş tekrar bu bir medeniyet hareketi olduğu için bütün dünyaya yayılan bir ahilik sistemi var. Bir ahilik anlayışı ve ahilik felsefesi var. Peki o zaman biz ahilik deyince ne anlayalım? Önce evet, oradan Gerçi siz sorunuzu üniversitenize atıfta bulundunuz evet. ama sizin dünyanıza ilk girişi üniversiteyle birlikte değil evet. Allahu alem. Yok, üniversiteyle birlikte hala da araştırmaya devam ediyoruz. Gerçekten maşallah. Ben hatta şey diyorum, yağmalanmış bir miras, yağmalanmış bir irfan mirası. İlk tanıştığımızda, ismini ilk duyduğumuzda evet 5 yıllık bir süreç bu. 5 yıl öncesine kadar geniş çaplı duymamıştık. Sadece kısa bilgi vardı. Hani ansiklopedik bilgi olarak 32 esnaf teşkilatından oluşan bir sistem, bir teşkilat orta çağda kurmuş. Bu kadar çok kısıtlı bir bilgi vardı. Ancak içine girdiğimiz zaman bir deryadır. İnanın Hacer Hanım, hatta bitiremedim hala. Bakın 5 yıldır içindeyiz. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Daha da yeni kitabı basına verdikten sonra yeni bilgiler elde ettim. O da benim için büyük bir sürpriz oldu diyebilirim. Ama onu da sizlerle paylaşmak istiyorum bu zaman akışında inşallah. Daha da demek ki ikinci baskıda, üçüncü baskıda daha da yeni bilgilerle ekleyecek. Evet, genişleterek yeni bilgiler gerçekten tanımıyoruz ve kültürümüze öze dönüşte çok önemli bir unsur. Bu ahilik sistemini hatta felsefesini idrak etmek önemli bence. Bu anlayışı eğer benimsersek tekrar öze dönüş sağlanabilir. İrfan mirasına da vefa borcumuzu ödemiş oluruz aynı zamanda ve Türk İslam medeniyetinde temelini oluşturuyor. Hem dünya mirası hem irfan mirası Anadolu'ya özgü. Dolayısıyla insanlığın kurtuluş reçetesi olarak ifade edebilirim. Evet. İnsan yetiştirme, insanın evet. kıymeti ve değeri konusunda iyi insan profilinde aslında çok aşamalı. Evet. İsterseniz tarifiyle başlayayım o zaman. Hocam.
Ya ahiliği kısa ve öz olarak şöyle tarif edebiliriz. İmanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında, kısacası vatanlaşmasında önemli rol oynayan, Osmanlı'nın cihan devleti haline gelmesinde çok önemli temel teşkil eden bir sistemdir ahilik. Ve öyle bir medeniyet harekatıdır ki dünya mirasına sahip çıkılacak, yani dünya mirasına ışık tutmuş ama Anadolu'da kurulmuş ve korunmuş bir miras. Daha sonra dünyayı aydınlatan bir sistem. Bunun alt temel yapısına indiğimiz zaman tabii ki anlaşılacak nedir bu imanın amele dönüşmesi. Evet, onları biraz açın hocam bunları bize. yavaş yavaş açalım. Şimdi ahilik felsefesinin, anlayışının temelinde insan yetiştirme var. Evet. İnsanı inşa ederken aynı zamanda ihya eder. Bu ihyadan, yani insanlar medeniyetin kurucularıdır, aynı zamanda koruyucularıdır. İnsanın inşasıyla bir medeniyetin inşası meydana gelir. Medeniyetin inşasıyla 7. yüzyılda gelen İslam medeniyetinin Orta Çağ'daki Türk İslam medeniyetine dönüşmesi ve bu medeniyetin ihya edilmesi diyoruz. Yeniden dirilişi Orta Çağ. İhyadan kastımız, İhyadan, evet. yeniden diriliş, yeniden ihyasıdır. Dolayısıyla öyle bir sistemdir ki madem İslam evrensel bir mesajdır ve kıyamete kadar hükümleri sürecek, ahiliğin de temelinde Kur'an ve sünnet olduğu için ahilik felsefesi ve sistemin içindeki temel şartlar da evrenseldir. Bu nedenle, çünkü ahiliğin anayasası ve kanunları fütüvvetnamelerdir. Peki Fütüvvetname nedir hocam? Açalım mı biraz? Fütüvvetnameler de ahiliğin anayasası diye başlayayım. 740 temel kuraldan oluşan fütüvvetnameler hem İslam temelli olduğu için Kur'an ve sünnetteki maddelerin fütüvvetnamelerde birleşimini görüyoruz. Yani ahiliğin temel kuralları dolayısıyla fütüvvetnamelere dayanır ve fütüvvetnamelerin de temelini oluşturan Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla Kur'an'daki hükümler, sünnetteki uygulamalar, bakın imanın amele dönüşmesi bu noktada birleşiyor. Hem süzülmüş öz olarak, evet, 740 madde haline getirilmiş. Hatta benim kendi görüşüm acizane 7. yüzyıldaki sahabe neslinin Medine dönemi, şimdi Mekke dönemi iman ayetleri iner, Medine'de uygulama, fıkıh başlar. Orta Çağ'da bir ihya gelişir, bir medeniyet oluşur tekrar. 7. yüzyıl sahabe neslinin Orta Çağ'da ahiler versiyonudur bu sistem. Çok yani inanın çok araştırdım. Birebir aynısı diyebiliriz. Yani 7. yüzyılsa, bu da 13. yüzyılın başlarında meydana gelen bir sistem kurulmuş. Ama demek ki o döneme gelmişse 21. yüzyılımıza da rahatlıkla aktarabiliriz. Yeter ki yeniden ihya edebiliriz, yeniden uyarlayarak veya yeniden bu anlayışı, bu felsefeyi idrak ederek 21. yüzyılda da bütün insanlık şu an ahilik sistemine muhtaçtır. Onun için her defa araştırdıkça diyorum ki ya tam günümüzde ihtiyaç olan, ister gençlerimiz açısından, ister küçük yaşlı çocuklarımız açısından şu an Batı'da, hatta araştırmalarımda Batı'daki okullarda mesleki eğitim olarak ahilik sistemi kullanılmaktadır. İsmini ahilik demeseler de birazdan eğitim sistemine girdiğimiz zaman orada daha da iyi anlaşılacak. Batı'da ve Rusya'da uygulanan bir sistemdir. Kökü bizim Orta Çağ'a dayanıyor. Yani bizim kendi medeniyetten bu nedenle medeniyetin, Anadolu irfanının dünyaya yayılması bu bağlamda bir bağdaştırıyoruz. Yani bu bir medeniyet harekatıdır. Kim sahip çıkarsa onun olacak. Ve insanlık kurtuluş reçetesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Peki nasıl bir metodu, nasıl bir eğitim sistemi, nasıl bir yöntemi var hocam? Nasıl insan yetiştiriyorlar? Nasıl insan yetiştiriyor? Öncelikle 8 yaştan itibaren ahilik sisteminin, teşkilatının temelinde insan yetiştirme var dedik. 8 yaşından itibaren çocukları alarak onları önce 2 sene, 8-10 yaş arasında tabiri caizse seviye tespiti yapılır. Bir çocuğun hangi kabiliyete göre fıtratındaki kabiliyet ortaya çıkarılır ve ona göre yönlendirme yapılır. Toplumun bütün katmanlarında mı yoksa belli kitlelere mahsus mu? O dönem Anadolu'da bütün katmanlarla bütün eşit. Katmanlarında. Hatta tarihçesine birazdan o zaman geleyim. Şu an eğitim sistemiyle madem başladık. Bu 8-10 yaş çırak ilk hatta
yamaklık dönemi denir. İlk aşama seviye tespiti, öğrenciler insan yetiştirmenin temelinde bu yatar. Yani ilk olarak bizim ilkokul çağındaki öğrenciler toplanarak önce seviye tespiti 2 yıl bu çocuk inceleniyor. Hemen 1-2 sınavla değil bakın. Uygulamalara alınır, hangi işe yatkındır. Ondan sonra ikinci dönem 10-12 yaş arasında çıraklık dönemi başlar. Yani seçilen mesleğine göre çıraklık dönemi başlar. Yani çırak olarak verilir bu öğrenci ve orada kabiliyetine göre yetiştiriliyor. Daha sonra kalfalık dönemi, ondan sonra 3 yıl arayla tabii ki bütün bu çıraklık dönemi 3 yıl, kalfalık dönemi 3 yıl, ilk yamaklık dönemi sadece 2 yıl seviye tespiti olan dönem. Daha sonra 3 artar bu ve kalfalıktan sonra tekrar 3 yıl sonunda bir sınava tabi tutulur öğrenci. Ustası tarafından şet kuşanma denir ona, yemin edilir, ahilik yemini şet kuşanır ve daha sonra usta olarak toplumun farklı mesleklerinde çalışmaya başlarlar ve toplumsal hayata da katkıda bulunurlar ahiler. Bu uygulama bugün bizim Ahi Evran Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde öğrencilerimiz ahilik yemini ederler. Aynı o dönemin hem vefa borcu hem de gerçekten o kadar anlamlı bir yemini var ki ahiliğin. Herkese de tavsiye ediyorum, uzun bir yazı olduğu için okunsun. İnternette var, açık bir şekilde ulaşabilir. Not edebiliriz. Evet hocam. Kitaba da aldım bunu ben. Gerçekten günümüzde de bir ihtiyaç olan, insanı kendine, özüne döndüren bir yemin. Ve bu yeminle mesleğe atılırlar. Bir nevi icazet töreni, diploma töreni oluyordu. Ve ondan sonra istedikleri meslekte, yani yetiştikleri meslekte çalışırlardı. Ama bu eğitim sisteminin niye imanın amele dönüşümü, onun üzerinde çok duruyoruz. Şimdi öğrenciler akşam saatlerinde dergahlarda, medreselerde, tekkelerde o dönem eğitim alıyorlar. Dini ve ahlaki eğitim. Dini ve tasavvufi eğitim veya. İkisini de en çok ahlak kuralları, ahilikte en önde olan ahlak kurallarıdır. O 740 fütuvetnamelerdeki anayasa dediğimiz maddeler bir nevi toplumdaki, inanın evdeki temel kurallardan tutun da toplumsal kurallara kadar madde madde 740 kurala yakın eğitim verilir. Yani akşam tekkede eğitilen öğrenci sabah onu uygulamada, iş yerinde hayata geçirdiği için imanın amele geçmesi denir. Yani bir nevi akşam öğrendiğini bir tüccar ya da bir esnaf, o tekkede eğitim alan herhangi bir vatandaş sabah aynı eğitimi uygulamasında kendi dükkanında, çalıştığı yerde hayata geçirmesiyle bir nevi öğrenmiş olur, benimsemiş olur. Ve bu şekilde ahiler bir sosyal toplumda veya sosyal çevrede aynı zamanda hem kendilerini ispatlamış olurlar hem de katkıda bulunurlar. İşte bir ahi, bir Müslüman etiği, bir ahlak ahi bir nevi aynı zamanda bir örnek teşkil etmekteydi. Onu yansıtmasıydı toplumda. Peki ondan sonraki sistemde, yani eğitildiler, toplumda belli bir yerde mesleki olarak da aynı zamanda çalışma hayatına atıldılar. Ondan sonra sistem artık devam eder. Devam edecek. Tabii. Şimdi tekrar her sene bu devam eder ve bunun hem yeni yok. gelenlerle devam ediyor için, hem de mezun olanlarla devam ediyor. Yani bir nevi her çalışma aşamasında hem öğrenci yetiştirme var, hem gençlerin ayrıca yetiştirilmesi var. Bu sefer toplumdaki halka yönelik faaliyetler var. Aslında ahilikte 32 esnaf teşkilatından oluşurdu ticari yönde. Biz bunun biraz tarihçesine girsek daha net anlaşılır. Tarih şöyle söyleyelim. Yani ilk ahilik teşkilatın kurucusu Ahi Evran Veli Hoy'da doğmuş 1171'de ve bu küçükken yine Hoy'da iptidai tahsilini alır. İlk eğitimini, ilkokul eğitimi diyelim. Hoy Azerbaycan'ın batısında yerleşiyor. Şu an günümüzde İran topraklarında yer alan bir şehir ve orada çok önemli ustadlardan ders alarak yetişir. Daha küçüklükte Ahi Evran. Ve
Bazıları şunu söylüyor, Ahmet Yesevi'den ders almış diye söylüyorlar ama Ahmet Yesevi'nin ölüm tarihi 1160 olduğu Zaman için uyuşması değil mi? 5-6 yaş yıl var orada ara. Şöyle diyoruz, Yesevilik tarikatından geliyor ama Ahmet Yesevi'nin müritlerinden, o dönem her yer Anadolu'ya yayılan müritlerinden birinin eğitimiyle, hani herhangi bir müridin eğitiminden geçerek ilk tahsilini orada alır ama daha sonra Ahevran'da çok zeki bir potansiyel gören hocaları onu Bağdat'a, o zaman ilim merkezi olan Bağdat'a gönderirler ve Bağdat'ta gerçekten dönemin en önemli hem dini ilimlerini hem dünyevi ilimlerinden faydalanarak çok güzel bir şekilde tahsil alır Ahevran ve kendini yetiştirmiş olur. Dini ve tasavvufi eğitimlerine Kirmani başta olmak üzere o dönemin büyük tasavvuf alimlerinden biri. Ondan eğitim alır. Fahreddin Razi'den tefsir ve diğer ilahiyat ilimlerini alır. Daha sonra eczacıbaşı olarak da aynı zamanda cahilikteki temel mesleki herhangi bir meslekte de yetişmen gerekiyor. Sadece din ve ahlaki eğitim değil, bir dünyevi meslek olarak da eczacılık eğitimi alır ve eczacıbaşı olur. Bununla ilgili küçük bir anekdot da anlatayım. Şey derler, asıl ismi aslında Mahmud Nasrullah el-Hoyi'dir. Ahevran lakap olarak verilmiştir ona. Şimdi ahi kardeş demek. Öncelikle ahiliğin... Evet, onu özellikle açmanızı bekliyorum vurgulayacağım hocam. Ahilikte ahi sözü Arap iki kökenlidir. Biri ahi, kardeşim, ahi kelimesinden gelerek kardeşim, mensubiyet eki ile birlikte benim kardeşim, yani kardeşim olarak tercüme edilebilir. Diğerinde ise Divan-ı Lügat-ı Türk'te görünen akı kelimesinden geldiği. Bu da o dönemin hani yiğit, cömert, civan mert anlamına gelir. Biz ikisini de birleştiriyoruz. Yiğit, mert, kardeşim diyebiliriz çok ikisine. Latif bir açılım bu hocam. Güzel bir birleştirelim. İkisi de bizim. Dolayısıyla bu kavram anlamda evran ise yılan demek. Şimdi yılanın kardeşi gibi lakabı var. Nedir bu diyorlar. Bazıları işte yılanlar ahevranı görünce ram olurlardı, sakinleşirlerdi gibi ifadede bulunur. Birazcık araştırma sonucu şunu tespit ettim. Ahevran bir eczacıbaşı olarak faaliyet göstermiş ve tabii ki kendi küçük dükkanının altında asıl mesleği debbadır. Debbalık yapardı. Yani dericilikle meşhurdu. O dönemin en meşhur mesleklerinden biri. Dericilik atölyesinin altındaki yerde yılan beslerdi. Şimdi bir büyük sufi, tasavvuf ehli, büyük eczacıbaşı, hekim, aynı zamanda filozof ve şair, her yönüyle Ahevran ele alabiliriz. Böyle bir insan neden hobi olarak yılan beslesin ki? İlk akla gelen buydu benim kendi şahsım adına. Ancak araştırma sonucu o yılanları boşuna beslemediğini, zehirlerinden ilaç hazırladığını ve o dönemin de bir eczacı olarak, eczacıbaşı olarak Ahevran lakabını bu nedenle halk arasında meşhurlaştığını söyleyebiliriz. Ve dolayısıyla kendi ismi unutulur, lakabıyla öne çıkar. Bu anlamda yılanın kardeşi. Yani bu noktada da bir küçük açıklama olsun. Şimdi ahilik felsefesinin anlayışının temelinde insan yetiştirme olduğunu söyledik. Aynı zamanda bir medeniyet harekatı olduğunu söyledik. Peki bu ahilerin insanlara karşı olan hem görevleri, hem ticari alanda, hem iktisadi alanda açıklamada şunu da söyleyebiliriz. Ahilik hem siyasi, hem askeri, hem idari, hem kültürel, hem dini, en sonunda da ticari ve ekonomik olarak karşımıza çıkan bir sistemdir. Çok yönlü ve toplumun toplumun her yönlerine hitap eden askeri, siyasi ve askeri yönü var. Mesela örnek verelim. Bağdat'ta eğitim aldıktan sonra Ahevran o dönemin Nasır-ı Dinillah, Abbasi halifesi Nasır-ı Dinillah Fütuvet Teşkilatı'nı Abbasiler döneminde kurulmuştu ve bütün dünyaya yaymak ister halife. Ve bu nedenle Kirmani Hazretlerini tekrar Ahevran'ı yanlarında sühre verdi büyük alimlerden dönemin. Onları bir araya getirerek siz diyor bu teşkilatın, Fütuvet Teşkilatı'nın bir örneğini de Anadolu'da kurun diye onlara görev verir aslında. Bu görev sonucu
Bağdat'tan yola çıkarlar ve Anadolu'ya gelirler. Anadolu'ya ilk Konya'ya gelirler. O zaman Selçuklu'nun merkezi Konya. Ve Alaaddin Keykubat'la görüşerek bu durumu açıklarlar ona. Oradaki böyle bir teşkilat kuruldu. Teşkilatın temeli ta Hazreti Peygamber dönemine dayanıyor. Ve Alaaddin Keykubat'ın hoşuna gider bu. Ve ilk Ahi Sultan Alaaddin Keykubat şet kuşanır. Bakın çok önemli bir miras bizim Aynı için. zamanda topluma nasıl yeniden dahil olduğunu, yeni bir toplumu Evet. inşa ettiğini, ihya Yeniden ettiğini. ihya evet. burada başlıyor. Evet hocam. Çünkü o dönem Mevleviler vardı. Şimdi de Ahiler girmiş oluyor bu Anadolu'ya. Ve Alaaddin Keykubat büyük destek vererek bu teşkilatın yayılmasına önderlik eder. Ve teşkilat bu dönemden sonra, onlar şet kuşanma töreni sarayda gerçekleşiyor. Daha sonra bir kısım ahi Konya'da kalıyor. Bu dönemde Konya'nın genel atmosferi ya da Anadolu'nun genel atmosferi nasıl hocam? Ona Güzel. da kısacık değinmek Evet. ister misiniz? Anadolu o dönem Moğol işgalinin yavaş yavaş başladığı ve Moğollarla savaşan bir Anadolu var. Aslında bu konuda çok karşımıza çıkıyor. Ahilerle Mevlevilerin karşılaşması veya Ahevran'la Mevlana'nın karşılaştırmaya çalışanlar da oluyor. Böyle yazılara da rastlıyoruz. Buna da ben kısa açıklama getirmek isterim aslında. Mevlana da bizimdir, Ahevran da bizimdir. İkisi de kültürümüzün vazgeçilmezleridir bizim için. Güzellikleri ve sayfaları. Anadolu'lucu. Biz hiçbirini birbirinden ayıramayız. Mevlana Farsça yazmış. Ahevran o dönem Türklüğün merkezi Kırşehir'di ve Türkçe yazmış. Sadece böyle bir ayrım var. Şimdi Mevlana İslam hukukundaki azimeti seçer, ruhsatı seçer, Ahevran azimeti seçer. Yani Mevlana Moğol komutanlarına ulul emre itaat ayetiyle birlikte itaati seçer ve Mevlana'nın bütün eserleri korunur. Mevlevilere dokunulmaz Moğollar tarafından bakın. Komutan Noyan tarafından özellikle. Ama Ahevran bir Türkmen kökenli ve cihat ruhu yüksek ahilerin. Dolayısıyla azimeti seçerler, cihatı seçerler, Moğollara boyun eğmezler. Bu sefer Moğollar da onlarla savaşa girer. Bu savaş sonucunda Ahevran eserleri günümüze kadar ulaşmıyor. Yakıyorlar eserlerini. Yoksa Ahevran Mevlana'dan geri kalmıyordu. O kadar çok eseri vardı. Aynı zamanda sadece isimleri ve çok kısa parça parça olan bir bölümler elimize ulaştı. Mesela Mevlana'da eserleri Onlar daha çok. muhafaza edilmiş değil diyorsunuz. Çoğu yakıldı. Evet. Aynı şekilde 93 yaşında meydan muharebesinde Ahevran şehit oluyor. Ahilerle birlikte. O kadar güçlü bir savaş meydana geliyor ki yani o savaşa o yaşta bir insan bile katılıyor. Çok büyük ölüm kalım savaşı. Hatta o anlatılan rivayetlere göre savaşı şiddetinden dolayı yani bayanlar da silah kuşanır ve Moğollarla savaşır. Özellikle Ahevran'ın hanımı Kirmani Hazretlerinin kızı Fatma Ana diyoruz. Fatma Ana da bu arada şöyle Bayan düşünelim. teşkilatlanmaları Ahilik teşkilatının ilgili, kadın kolu Evet. olarak değerlendirebiliriz. Öyle bir sistem kuruyorlar ki cemiyet, kadınlar da iş yapıyor. Yani kadınlar toplumun dışlanmamış toplumda. Sadece evde oturan ev hanımlarından oluşmamış. Dünyanın ilk kadın teşkilatı. O dönemde biliyorsunuz Roma mahkemelerinin, Engizisyon mahkemelerinde kadınlar yakılırken Anadolu'da kadınlar teşkilat kuruyorlardı. Bu bile Orta Çağ'daki medeniyetin hangi derecede zirveye ulaştığının bir göstergesidir. Ve Anadolu'daki kadın teşkilatının ilk kurucusu Ahevran'ın eşi Fatma Bacı, Anadolu Bacıları Teşkilatı'nı kuran, Bacı-i Rumi denir ona. Ve bu bacılar o kadar aktif faaliyetteler ki günümüze hatta getirdiğimizde şu kermesler, orta sandık, kadın yani o dönem bizim Anadolu köylerindeki kızlara çeyiz dizme, bakın o kadar güzel kültür mirasımız var ki biz bunu yağmalanmış miras diyorum ben buna maalesef. Yağmalayamayacaklar. Bu miras tekrar öze dönüşte geri gelecek diye uğraşıyoruz buna. Bir Fatma Bacı teşkilatının temelinde gerçekten eşine, işine, aşına sahip ol düsturuyla hareket edilirdi.
ahilikte de eline, diline, beline düsturuyla hareket ediyor. Bu ahlak temelleriyle yetişen insan nasıl kötülük yapabilir? Gençlere bakın, erkeklere çocukluktan beri eline, diline, beline sahip ol düsturu. Kızlarımıza da işine, eşine, aşına sahip ol düsturuyla o çocuklar yetiştiriliyordu. Mesleki olarak da halı dokuma, kilim dokuma. Mesela o dönemde çok ilgimizi çeken mutfak sanatı öğretiliyor çocuklara, kız çocuklarına. Mutfak idare etme sanatı. Açıklaması, ekonomi. Günümüzde ekonomi. Evet. Keşke günümüzde bu kadar israfa yol vermemek için bunlar ortaokul seviyesine inmesi lazım bu eğitimin. Milli Eğitim Bakanlığı'na da buradan seslenebiliriz. Bu eğitim her yaş grubuna göre güncellenerek yapılabilen bir eğitim. Sadece gençler değil, küçük yaşta, ilkokuldan başlanılan bir eğitim olmalı. Ve buradaki o irfan mirasına biz ancak küçük yaştaki çocuklarımızı eğiterek başlayabiliriz. Bebek bakım eğitimi verilirdi bak. Bakın çok güzel eğitimleri var. Aslında hayata adapte edecek hazırlıyor çocukları. Evet, aynı zamanda hazırlayacak. Mesela orta sandığında durumu olmayanlara para veya sadaka verilirdi. Mesela evlenecek gençlere oradan destek sağlanırdı. Çeyizi yine bacılar ayarlıyordu. Nasıl güzel bir toplumsal dayanışma. Ve en zaruri olan ihtiyaçları orta sınıftan karşılanırdı. Aynı şekilde düşünün o eğitimi alan bebek bakımı olsun, mutfak sanatı olsun. Bu maişe dediğimiz meşetle ilgili olan tarafı. Diğer taraftan bir asker olarak yetiştiriliyordu çocuklar. Önce tahta kılıçla kılıç kuşanma, ata binme, ok atma. Bakın Peygamberimizin önerileri. Evet. Sünnetin uygulanmasıydı ahilik aslında. Yani sadece ben hani ahili 32 esnaf teşkilatı olarak daha önce duyduğum ancak şu an açıklamaya çalışıyoruz. Ahilik sadece 32 esnaf teşkilatına oluşmuyor. O araçtır ahilik felsefesine ulaşabilmek için. Felsefe o kadar geniş ki ahilik anlayışının temeli. Tabii ki Moğollardan kaçan Türkmenler Anadolu'ya yerleşir. Hani 1040'dan itibaren Dandanakan Savaşı'ndan sonra Malazgirt 1071'den itibaren gelen bir Türkmen akını var. Bu Türkmen akını nereye geliyor? Anadolu'ya. Anadolu'da ne var o zaman? Yerli Bizans kültürü var. Şimdi burası çok önemli. Hocam orada bir virgül koyalım. Tamam. Size bir nefes aldıralım. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki, inşallah. Tamam. Çok da güzel gidiyor gayet yani. İnşallah. Faydalı da olsun. İnşallah. Halkımız bu konuyu ben araştırmalarını çok istiyorum. Gerçekten İnşallah. Hem zevk alacaklar, hem o öze dönüş, hem o irfan mirası, hem ecdada vefa Kastın borcu. ne olduğunu orada unutmadan, değil mi? Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir küçük aramız olsun. Bu arada hatırlatmak isteriz efendim. Stüdyomuzda doçent doktor Vesile Şemşek hocamız var. Kırşehir Ahya Evran Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde hocamız. Ve ahilik arka planında ne var? Ahilikle ilgili yapılan çalışmalar ve bu çalışmaları, bu güzel çalışmalardan birini yapan hocamız bize hem tarihi sergüzeşti, hikayeyi anlatıyor, hem de ne kastediliyordu, nasıl bir ihya modeli vardı ve o model nasıl toplumu yeniden hayatlandırdı ve bizim de mirasımız olarak irfana katkıda bulunabilir. Bununla ilgili latif söyleşiyoruz inşallah. Bir küçücük aramız olacak hocam. Sevgili dostlarımız hemen hatırlatıyoruz. Sonrasında devam edeceğiz söze yar olmaya. Evet efendim, söze yar olmakta bugün doçent doktor Vesile Şemşek hocamız stüdyomuzda, misafirimiz Kırşehir Ahya Evran Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden hocamız. Ahilik ve ahilik kültürü, bu irfanın arka planında neler var? Hocamızın bu konuyla ilgili latif bir çalışması var. Türk İslam tarihinde ahilik, yeni katılan dostlarımız için hatırlatmak isteriz. Ve Anadolu'nun, özellikle Anadolu'dan dünyaya yayılan bir irfan mirası olarak hocam bu konuya hem çalışmaya devam ediyor, hem de arada biz vakit bulduk. Allah razı olsun, zamanla ayırdı. Biz anlamaya ve geri planda neler var başka, neleri öğrenebiliriz ve aktarabiliriz, yaşayabiliriz'i sorgulamaya devam ediyoruz. Şimdi ahilik kültürünün Anadolu'ya gelişi, Anadolu'daki miras, Moğol dönemi, Moğol saldırıları dönemi, Selçuklular ve o atmosferde siz bu kültürün yerleşmesi,
Aynı zamanda bir toplum inşa etmesi, ihya etmesi. Ta sahabeden oraya bir çizgi uzattınız çok da latif bir şekilde hocam. Kaldığınız yerden devam edin. Biz gayet memnunuz halimizden. Teşekkür ederim böyle bir konuya değindiğiniz için. Şöyle söyleyelim, hani o dönem Anadolu'ya gelen göçler esasen Moğol'dan, tabii Moğol işgali nedeniyle olsa da tabaka tabaka, yani önce bir esnaf, halkın içindeki toplumsal tabakalara baktığımız zaman hem esnaf var, hem ilim erkanı var, hem kadınlar tabii ki toplumun bir parçası. Onlarla büyük göçler gerçekleşiyor. Ve bu büyük göçler Anadolu'ya yerleşirken Anadolu'da yerel bir kültür vardı, Bizans kültürü vardı. Hı hı. Şimdi öyle bir kültürel yapı oluşturmaları gerekiyor ki oradaki kültürden üstün olsun. Evet. Ki kendilerini ispatlasınlar. O topraklara geldikleri gibi yer orayı bulsunlar aynı zamanda. Evet, öyle vatanlaştı. Orada nasıl vatan haline gelecekti? Hı hı. Yerel kültürden daha üstün bir kültüre sahip olarak ya da onlara daha cazip bir şey getirerek. İnanın öyle bir hale geliyor ki kısa sürede ahilik teşkilatıyla birlikte o toplum, gayrimüslimler bile ahilerinle çalışmaktan, onlara o güven duygusundan memnuniyet duyuyorlar. Yani aslında bir nevi gerçekten nasıl ki sahabiler gittikleri yerlere İslam'ı taşımışlar, hı hı. Ahilikte de bu kültürü yaşayanlar uygulama, imanın amele dönüşmesindeki uygulama sonucunda fetihlerden daha güçlü gerçekleşme meydana gelir. Bunu yine bir parantez açıyorum. Kitabın maalesef baskıdayken elde ettiğim bir bilgi. Şöyle, Malezya ve Endonezya'daki bir arkadaş, oraya ziyaret eden arkadaşlar anlattı. Çok, bizler de şahidiz, sizler de Ümre'de veya hacda bir farklılık var Endonezya ve Malezya hacılarında. Daha bir saygılı, ahlaki, daha sistematik, üstün ahlak, daha farklılar. Evet. Bunu hep incelerdik, hep aklıma gelmedi. Bir gün böyle anlatımlar sonucunda şuna şahit oldum. Ahiler, baharat tüccarları Endonezya ve Malezya'ya gider. Orada dervişler diyelim, Abdülhamid Rumi, şimdi o konuya da değineceğim. Oradaki Müslümanlara İslamiyet'i anlatırlar. Yani bu bölgeler savaş görmeden fetihleri gerçekleşen, yani fetihler ama savaşsız, gönül fetihleri, gönül coğrafyası dediğimiz bölgeler, İslamlaşan bölgeler oldukları için sufi ahlaktan, tasavvufi ahlaktan beslendikleri için bu şekildeler kendileri de. Yani İslam'ın köklerinde böyle bir şey var, temel İslamlaşma var. süreçlerinde ahilerin baharat tüccarlarının rolü olmuş. Çok ilgimi çekti çok bu. Evet. Gerçekten ve bu sayede de savaşarak İslamlaşmadıkları için hala o sufi geleneğinin, o irfan mirasının yansımalarını ahlaki yapılarında gösteriyorlar. Çok evet. İlginç. Yani keşke biz biraz daha coşkuluyuz, fetihe, cihata meyilli Türkmen olarak köklerimizde Türklerin bu var ama sufi gelenekle eğitilen bir nevi İslamlaşan toplumlarda sufi ahlakı yayılmıştır. Şimdi buna girmişken Anadolu nasıl vatanlaştı ahiler sayesinde? İlk tarifte söylediğimiz gibi imanın amele dönüştüğü, Anadolu'nun vatanlaşmasında önemli rol oynayan ve Osmanlı'nın cihan devleti haline getiren bu ahilik sistemi ve ahilerin tutum ve davranışıdır. Ahilik demişken Alaaddin Keykubat'tan başlar ama Fatih Sultan'a kadar, Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerine kadar birçok sultan ve vezir, saray ehli de ahi idi. Bunu da söyleyelim. Ve ahi kültüründen geçmişler, ahi irfanından yararlanmışlardı. Günümüzde bunlar çok üstünde durulmuyor. Bunlarla ilgili ciddi araştırmalar var mı hocam? Tabii ki arşivlerde bunlar çok ciddi boyutta araştırılıyor ve niye unutturuldu? Ben de onu diyorum. Bir insan kendi kökünden niye uzaklaşır? Kültürel mirastan uzaklaşırsanız kökünüz yok olur. Yağmalanmış irfandan kastınız. Ben yağmalanmış miras mirastan. Sözünü bunun için kullanıyorum. Evet. Yani insan kültürüyle vardır, kökleriyle vardır. Kökünden koparırsanız, kültüründen koparırsanız yok olur. Yok olmaya mahkum olur veya iki nokta başka kültürlere meyil eder. Şu an gençlerimiz bu kültürü öğrense Batı kültürüne meyil etmezler. Kökü olmayan bir Batı kültürü, kökü derinde olan bir
bizim Türk kültürü var. Neden bunu yağmalayıp yok ettiniz? Neden Eti Meskut'u Ahi Mesut olarak, Bala'yı Bala Hatun olarak, Hayman'a diyoruz, Hayma anne olarak, Karakeçili'den Kırşehir'e giderken her defasında inanın tefekkürle Ertuğrul Gazi'nin aşiretleri oralara yerleşmişler. Bala ve Karakeçili bölgesine, Ankara'ya. Ankara Beyliği var ayrıca tarihte. Yine Ahi Evran'ın ahilerinden kurulan hem de değişimi, kanalımıza çok yakın olan evet. Hacı Bayram Veli'nin türbesine yakın olan bir yerde Ankara Beyliği, yani ahilikten o sistemin Ankara'da oluşması, ahilerin kurduğu bir beylik dönemi vardır. Bunların hiçbiri söylenmiyor, anlatılmıyor. Yani Ankara bir nevi ahi yurdudur. Anadolu'muzun her yerinde bu yurdu ve bu mirası görebiliriz. Sadece biraz o yönlere yönelmemiz lazım. O döneme gelince Anadolu'nun vatandaşmasına gelelim. Katkıları, evet. Şöyle katkıları oldu. Mesela temelde 4 unsur var. Biri ahilik teşkilatı aslında 4'e bölünür. Bunlardan ilki Gaziyen Rumi dediğimiz Anadolu gazileri, askeri sınıf. Diğeri Ahiyani Rumi dediğimiz Anadolu ahileri. Daha çok esnaf, esnaf, küçük esnaf veya büyük ticaretle uğraşan esnaflar grubu. Diğeri Abdalani Rumi, Anadolu dervişleri. Bakın bunlar da dini tasavvufi. Mesela Yunus Emre'de Abdalani Rumi grubundaydı. Bizim Yunus Emre'miz, Ahi Evran'ın yetiştirmeleri. O dönem o Kırşehir'deki kültürü benimseyen, orada yaşamış, orada Anadolu'nun her yerinde bakın bütün her yer Yunus'a sahip çıkıyor. Neden? Dolaşmış her yeri. Abdalani Rumi ve Bacıyani Rumi dediğimiz, biraz önce kısa bahsettik, Anadolu bacıları. Şimdi Gaziyani Rumi hem askeri sınıf hem aynı zamanda toplumun içinde var olan ahiler diyebiliriz. Ahilere de yine hem askeri savaş olduğu zaman asker gibi savaşıyorlar, diğer zamanlarda ticaret ve esnaflıkla geçinen bir zümre. Abdalani Rumi ise tasavvufi eğitimde, mesela Şeyh Edebali bir ahi kültüründen gelen Abdalani Rumilerin başı. Şöyle yine bir araştırma sonucu, onu da paylaşayım sizlerle. Karakeçili'de Ertuğrul Gazi bir dönem aşiretiyle oraya yerleşirken ayda bir Ahi Evran dergahına gider ve meşveret yaparlar. Bu meşverette Şeyh Edebali, Ahi Evran ve Ertuğrul Gazi bizzat bir meclis kurulur ve Ahiler Meclisi dediğimiz, ve şu an orası müze olarak kullanılıyor Kırşehir'de, o bölge. Ve orada ziyarete açık değil mi açık, hocam? halka açık bir yer. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin artık Moğollar tarafından sükutunun, yani tamamen dağılması üzerine hemen yeni devletin temellerini atma öngörüsü Kırşehir'de oluşuyor. Ve Ahi Evran Şeyh Edebali ile Ertuğrul Gazi'yi Domaniç'e gönderir. Domaniç'te yeni bir devletin temellerini atmak için. Artık bakın öngörüyü görüyor musunuz? Nasıl Evet, bir Osmanlı'nın evet aslında kuruluşunun temel fikir babası Ahi Evran'dı. Evet. Biz bu insana çok şey borçluyuz da daha tam öğrenemedik onu, tam çözemedik. Toplumun Gerçekten hayatlandırılması konusu, evet. işte medeniyet ihyası burada diyoruz. Evet, Gerçekten onu öğrenirsek medeniyetimize de öze dönüş sağlayabileceğiz. Ve bu şekilde bir rivayete göre o şekilde Domaniç'e yerleşirler. Daha sonra Söğüt'e yavaş yavaş Osmanlı'nın temelleri atılmış olur. Nitekim Ankara'nın o dediğimiz Haymana bölgesinde Hayma anne, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Bala dediğimiz Bala Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı, Osman Bey'in hanımı. Dolayısıyla bunlar aslında bir nevi şu an TV ekranlarında, dizilerde de bir nevi anlatılmaya çalışılıyor bu ahi kültürü. Açıktan olmasa da bir mesaj olarak veriliyor. Biraz da halkımız araştırsa, ben gençlere özellikle söylüyorum, içinden çıkamayacağınız bir deryadır. Hem felsefesiyle size çok büyük bir ufuk kazandırır. Nebevi ufuk, İslam medeniyetinin o 360 derece bakış açısı dediğimiz ahiliktir. Evrenseldir çünkü evrensel mesajlarladır. Neden bu kadar üstünde durmamızı istiyoruz? İnsan yetiştirmede temel ahiliğin 7 ilkesi var. Bunu da söyleyelim. Bu ilkelerin başında gelen dürüstlüktür. Şimdi dürüstlük ilkesi bir ahinin temel şartıdır. Ahiliye girmek için. Ahiliye girmek için şartlar var. Bu şartlardan birincisi Müslüman olmak. Mesela gayrimüslimler ahi olamıyordu.
Ahilerle çalışırlar, onların yanında yine işbirliği yaparlardı ama ahi olamıyorlar. Ahi bir özel sınıf gibi, o dönemin özel zümresiydi. Dolayısıyla ahi olmak için Müslüman olma şartı vardı ve Peki. ikinci şart mesleği olması gerekiyordu. Bu Evet. 32 esnaf teşkilatının kurulma meslekleri diyoruz ya, 32 meslek. Onlardan herhangi birine sahip olmalıydı ki Ahi Evran'da biraz önce söyledik. Dericilikle o dönem yaygın. Demircilik, demirciler çarşısı, dericiler çarşısı hepsi atölyeler şeklinde pazarlar kurularak böyle bir mesleki eğitimde hem eğitim veriliyordu çıraklara, kalfalara hem de ustalar çalışıyordu. Mesela ahilik felsefesinin o 7 temelindeki o dürüstlük, merhamet, misafirperverlik, kanaatkarlık yine. Her birisi birbirinden güzel hocam. Şimdi ayetlere baktığımız zaman ben ayetlerle karşılaştırmak istiyorum. Bu nedenle 7 ilkenin evrensel mesaj olduğunu da söylüyoruz. Burada mesela dürüstlüğü incelediğimiz zaman Hud suresi 112. ayette "Festekim keme umirte" ayeti. Allah Resulü buyuruyor saçlarımı beyazlatan. Bakın Evet. oradaki dürüstlükten ahilerin nasiplendiği o uygulama var ya, orada Çok dürüst evet. ol demiyor. Evet. Diyor ki dosdoğru ol. Yani inanın bu çok farklı bir şey. Yani bir ahi yalan söylemez. Bu çıkıyor mantıken. Şimdi İslam'a geldiğimiz zaman bir ahi güvenilirdir. İslam'ın temelinde ne diyor? Elinden, dilinden emin olunan kimseye Müslüman denir. Bunu eşittir ahi. O kadar bağlantılı ki. Bu tablo oraya çıkacak Aynen, yani. oraya Tam bir bağlanıyor. Müslümana çıkacak. Çünkü güveni çıkarttığınız zaman Müslümanın tarifi bozulur. Hatta bunu analitik mantıkla önerme yapalım. Madem elinden dilinden güvenilen insan Müslümandır, o zaman güvenildiğimiz kadar Müslümanız çıkıyor mantık önermesi. Bu hadisten bu çıkar. Ayetten de dosdoğru ol çıkar. Yani dürüst olmak farklı bir şey. Allah'ın emrettiği şekilde doğru olmak çok farklı bir şeydir. Evet. Bunu da ahiler uyguluyor. Yine hadislerle bağdaştırdığımız zaman Allah Resulü pazarda geçerken bir buğday çuvalına elini sokar ve nemli olduğunu hisseder. Bizi aldatan bizden değildir hadisini söyler orada. Şimdi ahilerde de bu konuda ciddi cezalar vardı. Halk arasında yaygın olan papucun dama atılması ifadesini duymuşsunuzdur. Evet hocam. Peki bu nereden kaynaklandı? Eğer bir ahi halka karşı yalan ya da sahtekarlık yaparsa papucu ciddi anlamda çıkartılır, dama atılırdı ve bütün çarşıdaki esnaf o ayakkabıyı görür, dükkan mühürlenirdi, bir daha ticaret hayatına dönemezdi. Yani hem itibarını kaybediyor Evet. hem de toplumsal aynı zamanda Şimdi aleni, bu ceza. Evet, bir duyuru söz konusu. Bu ceza üzerine hangi esnaf ikinci defa bunu yaşamak ister? Çok ciddi uygulamalar vardı. Veya tartıda aldatan, hani bizden değildir hadisini yine uygulaması, kantar o kişinin boynuna takılarak çarşıda dolaştırılıyor. Tartıda kandırmış halkı. Yine dükkanı kapatılıyor. Ciddi anlamda toplumsal kuralları var. Merhamet ikinci aşamadaki merhametli olması gerekiyor bir ahinin. Yine hadise dönüyoruz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani inanın bütün ilkeleri topluyoruz. Ya ayetle çıkıyor sabit ya hadisle. Bu noktadan hareketle diyoruz fütuvetnameler Kur'an ve sünnet temellidir. Dolayısıyla ahiliği öğrendiğimiz zaman hani inanıyoruz ya, yaşamak zorunlu kılıyor bizi. Yani sizi İslam'ı yaşamaya zorlayan, eğer inanıyorsanız diyor, yaşayacaksınız bunu. Bunu toplumsal bir zamanda ihya gerçekten. İhya, evet. Gerçekten ihya. Peki hocam, hanımlarla ilgili çok da vaktimiz kalmadı. Bir 10 dakikada şöyle bir toplumu aynı zamanda temellendiren, evlat yetiştiren, Evet. Hayatı tazeleyen bir unsur olarak nasıl bir teşkilatlanma var hanımlar? Evet, hanımlarla Mahvedildi. ilgili Bacı-i Rumi dedik, Anadolu bacıları. Temelde yine Fatma Bacı tarafından kurulan dünyada ilk kadın teşkilatı olarak
adlandırdığımız bir teşkilat. O kadar sistematik bir çalışmaları var ki hem çocuk yetiştirme hem genç kızları yetiştirme, her toplumun her yaşına uygun bir eğitim müessesesi diyebiliriz. Aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da kadınlar biliyorsunuz Türk toplumlarında hep öndeydi. Hiç arkada kalmadılar Türk kadınları. Ta İslam öncesine baktığımız zaman Kağanların, Hakanların yanında Türk hanımlarını görüyoruz ve öyle ki bir fermanda, bir mektupta hem hanımın hem Hakan'ın imzası, mührü yoksa geçersiz sayılırdı. Her ikisinin mührü olacaktı. Böyle kurallar vardı. Ve İslam sonrasına da kültür olduğu için bakın kültür çok farklıdır. Hep söyleriz, insan dinini değişebilir, kültür asla değişemez. Kültür kanla gelen DNA kodlarıdır. Dolayısıyla din İslam'a geçtik ama Türk kültürünü de bırakılmadı. Hele o yüzyıllarda Türk-İslam medeniyeti dediğimiz bu. Yeni bir medeniyet doğuşu. Şimdi 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 9-13. yüzyıl altın çağını yaşar İslam medeniyeti. Bir de kökten gelen bir Türk medeniyeti de İslam medeniyetiyle birleşerek büyük bir zenginlik oldu. Evet, Türk-İslam medeniyeti. Yeniden bir ihya, medeniyet ihyası, medeniyet inşası. Ama yine diyoruz medeniyeti insanlar kurar. Dolayısıyla insanı yetiştirirsek insanın yeniden inşası onun yeniden ihyasına getirir. Aynı şekilde bir medeniyet ihyası hanımların meydana eğitimi gelir. de aynı mantıkla mı devam ediyor hocam? Evet, hanımlarda dediğimiz gibi küçük yaş gruplarında ok atma, silah tutma, ata binme, bununla ilgili bir örneğimiz var. Moğollar Kayseri'ye savaşa gelirken 13 gün süren bir muhasara dönemi oluyor. Sonra Moğol komutanına Kayseri'nin anahtarları bir Ermeni tarafından veriliyor ve bu şekilde Kayseri düşer. 70 esir alınır. Fatma Bacı da bunların içinde. 70 bayan, yani Bacı-i Rumi'den, bacılardan 70 kişi esir alınır. Bunlar 12 yıl süreyle Moğolların esiri oluyorlar. En önemlisi de bunu unutmadan söyleyeyim. Bu eğitimlerin başında sır saklama dediğimiz istihbarat eğitimi geliyordu. Hem hanımlara hem erkeklere verilen bir eğitimdi küçük yaşta. Ve bu sayede bu sır saklama sayesinde 12 yıl esirlikte yani öldürülmüyorlar. Sırları verseler öleceklerdi. Dolayısıyla sır saklama sayesinde, bu eğitim sayesinde bacıların birçoğu 12 sene sonra tabii ölenler oluyor. Ormanda çok vahşicesine öldürüp bırakılanlar oluyor ama Fatma Bacı ve çevresindekiler 12 yıl süreden sonra tekrar Kırşehir'e gelirler. Ama o dönem artık Ahivran tekrar bir Moğol saldırısında vefat eder ve onun Hacı Bektaş Veli tarafından Fatma Bacı'nın Fatma Ana olarak bilinir ve himayesinde kalır. Yani onun kızıyla birlikte. Dolayısıyla Hayme annemiz de bir bacıdır ve bacıların aynı şekilde onları teşkilatının da büyüklerinden sayılır. Fatma Bacı'dan sonra Hayme annemiz o görevi alır. Dolayısıyla o dönem hem bacılar hem ahiler eğitiminde ister istemez hem Anadolu'nun bu Türkleşmesi, vatandaşmasındaki önemli oynadıkları rol, hem siyasi, askeri sahada çok büyük rol oynamışlar, hem iktisadiyette mesela kilim dokuyarak, bir şeyler yaparak, bizim şu an günümüzdeki kermeslere benzetiyorum. Bakın hanımlar kermes yaparak aynı şekilde erkeklere destek oluyor ya herhangi bir maddi hayır işinin arkasında duruyorlar. Evet. Bir ticari gelişimlerini sağlamış oluyorlar. Aynı şekilde o dönemde öyleydi. Ve hem çocukları yetiştirerek dolayısıyla insanı yetiştirmeyle medeniyeti de inşa ederler. İnsanın inşasıyla medeniyet inşa olur ve böylece toplum ihya olur. Bu konuda söylemek istediklerimiz çok aslında geniş bir konu. Şöyle bir genel girişi. Burada hocam siz bir hoca olarak aynı zamanda üniversite kürsüsünde ders veren bir hoca olarak gençlerin neleri merak etmesini ve buradan hani bir bakış açısı kazanmalarını istiyorsunuz anladığım kadarıyla evet. Siz neleri dünyalarına katmalarını bekliyorsunuz? Bir ufuk açmak istiyoruz. Evet. Bu ahiliği aslında bu konuya önem vermemizin sebebi ve bütün fakültelerde okutmamızın nedeni de gerçekten öğrencileri aynı şekilde manevi değerlerle isterseniz mesleki değer. Onlar nasıl olsa bir meslek eğitim alıyorlar orada ama bunun yanı sıra manevi ve kültürel eğitim, ahlaki eğitim. Çünkü mesleğin ne olursa olsun
ahlak orada ön planda olması lazım. Bizim ahlaklı doktora, ahlaklı mühendise, ahlaklı din eğitimcisine ihtiyacımız var. Yani ahlak bütün Kamil mesleklerin insan, insana başı. Evet, insana ihtiyacımız yatırım var. yapmaktır. Evet, evet. Bu eğitim diğer, mesela niye bütün fakültelere koymuşlar? Mesleklerinin yanı sıra bu eğitimi de alırlarsa kamilliğe doğru. Hani zaten Ahi Evran Üniversitesi'nin sloganında mükemmelliğe doğru ifadesi yer alır. Gerçekten mesleğin yanı sıra kültürüne de sahip çık, irfan mirasına da sahip çık. İnsan olarak kendini de inşa et, kendine iyilik yap. Ben gençlere derim, sevdiğiniz mesleği yapın. İnanın o kadar büyük talep var ki bu derse. Hani hiç sıkılmazlar, dersin bitimini istemezler. Özellikle derslerimizde mutlaka Ahilik Müzesi'ne götürürüz onları. Ahi Evran'ın türbesi ve o külliye şeklinde şu an Kırşehir'in merkezinde yerleşiyor. Oraya bir ziyaret etmelerini sağlıyoruz. Bazen derslerimizi orada yapıyoruz ki o canlı olarak o ruhu hissetsinler. Ve gençlerimiz çok iyi durumda. Ben çok memnunum onlardan. Hem akıllılar hem mesleklerine çok bağlılar. Ahlaki yönleri çok güzel. Dolayısıyla bir farkları var Kırşehirli öğrencilerimizin ve şanslılar. Olmaya devam edecekler. İnşallah da böyle İnşallah. devam ederler. Halka ve toplumun medeniyetimizin inşasında da önemli rol oynarlar diye İnşallah. düşünüyorum. Allah razı olsun. Teşekkür İyi ederim size de böyle insan, konuya kamil insan için bir değindiğiniz adım, bir için. çaba, bir gayret. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, geldiniz. Yeni çalışmalarınızı inşallah bu konuda yaptığınız İnşallah başka devam edeceğiz. çalışmaları Bitirdik peyderpey. diyemiyoruz. Bir deryadır ahilik. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, söze yer olmakta. Bugün doçent doktor Vesile Şemşek hocamız stüdyomuzda misafirimizdi. Ve bir kez daha vurgu yapmak isterim. Türk İslam tarihinde ahilik Anadolu'dan dünyaya yayılan irfan mirası olarak ahilik nedir, ne değildir? Bununla ilgili hocamın dünyasında bir hoca olarak aynı zamanda bu konuya ciddi manada eğilmiş ve araştıran bir insan olarak dünyasına yansıyanlardan bir kısmını, çok az bir kısmını siz sevgili dostlarımızla da paylaşmak istedik. Teşekkür ediyoruz bize yol arkadaşı olduğunuz için. Hocamıza hayırlı çalışmalar diliyoruz ve yeniden buluşuncaya kadar efendim hürmetler, dualar. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözümüze yer olalım inşallah.